İlginç tasarımı ve canlı renkleriyle dünya çapında ikon haline gelmiş bu çirkin ayakkabılar diyerek hikayeye başlarsam çok fazla linç yiyeceğimi bildiğimden topu şirketin kurucularına atarak başlıyorum. 2000'lerin başında Crocs'un kurucularından biri ürünlerin ilk prototipini gördüğünde onları çirkin olarak nitelendirmişti. Ancak bu çirkin Crocs'lar milyar dolarlık halka açık bir şirkete dönüştü. Ünlüler tarafından giyildi ve hatta moda haftalarında podyumlarda sergilendi. Ayakkabı sektöründe hiç deneyimi olmayan bu üç kurucu bu kadar büyük bir başarıyı nasıl elde etti? İşte Crocs'un şaşırtıcı hikayesi. Last Story Wender'a hoş geldiniz. 2002'de Lyndon Hanson hayatında zor bir dönem geçiriyordu. Ailevi sorunları onu zorluyordu. Aynı zamanda hem işini hem de annesini kanserden kaybetmişti. Bu zorlu dönemde yakın arkadaşları George Bodecker ve Scott Simmons ona destek oldu ve onun moralini düzeltmek için birlikte bir yelkenli turuna çıktılar. Bu üç arkadaş ileride kuracakları şirketten o tarihte habersizdi. Scott Simmons başarılı ve üretken bir adamdı. Birçok ürün geliştirip patentini almıştı. 48 yaşında ve emekli olarak rahat bir yaşam sürüyordu. İş gezilerinin birinde terlik tasarımlarından ilham aldı ve kendi versiyonunu geliştirdi. Bu terlikler başka bir firma tarafından üretilmişti ve koku yapmama, suya dayanıklılık, kaymazlık gibi özelliklere sahip özel bir reçineden yapılmıştı. Scott, tasarımda eksik bulduğu bir arka kayış ekledi ve bu yeni terlikleri Amerika pazarına sunmayı planladı. Scott yeni ürünü tekne turunda arkadaşlarına tanıttığında George ve Lyndon başlangıçta şüpheyle yaklaştılar. Ancak ayakkabıları giydiklerinde ne kadar hafif ve rahat olduklarını fark ettiler ve fikirlerini değiştirdiler. Üç arkadaş birlikte iş yapmaya karar verdiler ve şirketin adını Crocs koydular. Çünkü timsahlar gibi bu ayakkabılarda hem karada hem de suda yaşıyordu. George Bodecker zor bir çocukluk geçirmesine rağmen 100'den fazla Domino's Pizza franchise'ına sahip olan Quiznos sandviç zincirlerinde yöneticilik yapan bir kişiydi. Üç arkadaşın birlikte iş tecrübesi vardı ancak ayakkabı sektörü hakkında herhangi bir bilgileri yoktu. Yeni işlerinde ilk hedefleri bu ilginç ayakkabıyı Amerika'da dağıtmaktı. Lyndon idari işleri yönetirken Scott ürünü geliştirdi ve George yatırımı sağladı. Boulder, Colorado'da bir ofis kurarak işe başladılar ve ilk ürün siparişlerini verdiler. 2002'de Florida'da bir tekne şovuna katılarak ürünlerini tanıttılar ve bu etkinlikte yaklaşık 200 çift Crocs sattılar. Ayakkabıların hastaneler, mutfaklar ve restoranlar gibi farklı alanlarda da kullanılabileceğini keşfettiler. Crocs 2003 yılında 76 bin çift ayakkabı sattı ve 2005-2006 yılları arasında gelirlerini %226 artırdı. Kurucular Crocs'un yapıldığı köpük malzemenin özel haklarını almak için Foam Creations Incorporated'ı satın aldılar. Yani bu ayakkabıları yapan ilk markayı. Ayrıca perakendecilerin risklerini azaltacak benzersiz bir dağıtım ve stoklama stratejisi geliştirdiler. Mağazalar yüklü stoklar yapmaya zorlanmadan sattıkça stok yenileyebildiler. Bu da markanın reklamı için önemli bir adım oldu. 2006'da Crocs halka arz edildi ve 239 milyon dolar toplandı. Bu da onu ayakkabıcılık tarihindeki en yüksek halka arzlardan biri yaptı. Hadi şirketin yükselişine geçmeden önce size ortamlarda hava atmalık bir bilgi vereyim. 2006 yapımı İdeokrasi filmini duyanlarınız olmuştur. Filmin ana karakteri Joe Bowers ortalama bir insan. Filmde 20-30 IQ seviyelerindeki insanların bulunduğu bir geleceğe yolculuk ediyor. Joe geleceğe gidiyor ve bu ilginç gelecekte IQ testinden tam puan alması sonucunda onu devlet başkanı yapıyorlar. Gerçekten ilginç bir hikaye ama daha da ilginci şu. Filmde bahsettiğim insanların hepsi Crocs kullanıyor. Filmin kostüm tasarımcısı Debra McQuire ve film ekibi Crocs'un kültürel yozlaşmayı temsil etmek için ideal bir tercih olduğunu düşündüler. Filmde Crocs'un kullanılması markanın absürt ve tuhaf bir ayakkabı olarak görülmesine katkı sağladı ve halkın bu markaya olan ilgisini daha da artırdı. Peki siz İdeokrasi filminde Crocs ayakkabıların kullanılması hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda yazın. Hadi hikayemize devam edelim. Halka arzdan birkaç ay sonra George kişisel sorunlar yaşadı ve bu kişisel sorunlar öyle noktalara geldi ki markanın itibarı zedelenmeye başladı ve Crocs yönetim kurulundan çıkarıldı.
Şirket 2008 mali krizi sırasında büyük zorluklar yaşadı. Tüketiciler alışveriş yapmadı ve satışlar düştü. Ayrıca 2008'de Select LLC adlı bir şirket Crocs'un 1999 patentini ihlal ettiğini iddia etti. Crocs'un tasarımının aslında bir İtalyan ayakkabısından kopyalandığı iddiaları da vardı. Tüm bu spekülasyonlar Crocs'un hisse fiyatlarını daha da düşürdü. Crocs bu dönemde ayakta kalmayı başardı ve 2012'de George'un yerine Ron Snyder CEO olarak atandı. Snyder şirketi yeniden yapılandırarak büyüme yoluna soktu. Crocs dijital pazarlama ve ünlü işbirlikleriyle yeniden yükseldi. Pazarlama müdürü Crocs hayranlarının kendilerini cesur ve benzersiz olarak gördüklerini söyledi. Crocs insanların başkalarının ne düşündüğünü umursamadan kendilerini ifade etmelerini sağlayan bir marka olarak konumlandı. Bu mesaj Justin Bieber, Post Malone gibi ünlülerle yapılan stratejik işbirlikleriyle güçlendirildi. Hatta Kentucky Fried Chicken ile işbirliği yapılarak gerçek tavuk gibi kokan kızarmış tavuk tılsımları bile ürettiler. Crocs kültürel bir ikon haline geldi. Yüksek markalardan tuhaf işbirliklerine kadar geniş bir yelpazeye uyum sağladı. Barneys, Balenciaga gibi yüksek moda perakendecileri ve markalarda trendi fark edip özel platform Crocs serileri oluşturdular. Bu seriler Paris podyumlarında boy gösterdi ve mağazalarda anında tükendi. Ayrıca Crocs'u kişiselleştirmeyi sağlayan Gibis gibi bitişik şirketleri satın aldılar. Temel olarak Crocs'un işbirliklerini tuhaf şekillerde yapma stratejisi kasıtlıydı. Sürpriz işbirliklerinin manşetlerde yer alacağını biliyorlardı. Mısır gevrekleriyle işbirliği yaptıklarını veya yüksek moda modelleri tarafından giyildiğini duymak efsane bir tanıtım sağladı. Pandemi çoğu giyim şirketi için büyük zorluklar getirirken Crocs bu dönemde başarı sağladı. 2020 Crocs'un en iyi yılı oldu. Rahatlığa olan talep arttı ve satışlar yeni zirvelere ulaştı. Hisse değerleri %300 arttı. Crocs, çevrimci satışlara öncelik veren bir model benimsemiş ve pahalı perakende mağazalarını kapatarak e-ticarete daha fazla odaklanmıştı. 2021'de Crocs 2,3 milyar dolarlık rekor bir gelir bildirdi. Bu dönemde tüketicilerin evde daha fazla zaman geçirmesi ve rahat ayakkabıları olan talebin artması Crocs'un satışlarını olumlu yönde etkiledi. Crocs, yenilikçi işbirlikleri ve sürekli gelişen pazarlama stratejileriyle gelecekte güçlü kalmayı hedefliyor. Pandemi sonrası dönemde tüketici alışkanlıkları ve taleplerine uyum sağlayarak rahat ve şık ayakkabılar sunmaya devam ediyorlar. Bu strateji Crocs'un küresel pazarda kalıcı bir oyuncu olmasını sağlıyor. Tabii ki bir ayakkabı şirketi olarak Crocs'un en büyük zorluklarından biri her zaman geçerlilik olacak. Herhangi bir moda türünde olduğu gibi bir şeyin sadece geçici bir trend mi yoksa küresel kültürün gerçek bir temel taşı mı olduğu sorusu var. Ancak Crocs 20 yılı aşkın süredir var ve dünya çapında tanınıyor. Ayrıca görünüşe göre her zamankinden daha fazla para kazanıyorlar. Bu şirketin kurucularının bile çirkin bulduğu bir ürün için oldukça etkileyici. Hikayemiz hoşunuza gittiyse videoyu beğenip sevdiklerinizle paylaşmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.